Merhabalar Sagas takipçileri. Bu videoda Fast X'i inceliyoruz. Hızlı ve Öfkeli'nin 10. filmi. Tabii ki spin-off'ları saymaz isek bir de Hobbs and Shaw diye bir spin-off vardı. Fast X'i sinemada izleme fırsatı buldum. IMAX sinemada izledim. Açıkçası 9. filmden sonra çok bir beklentim yoktu. Tartışmasız serinin en aşağı noktasını temsil ediyor 9. film. Fakat 10. filmdeki farklı bir kötü karakterin eklenmesiyle ve lokasyonların biraz değişmesiyle birlikte belki olur mu diye izlediğim bir film oldu. Öncelikle filme çok büyük beklentilerle gitmediğimi söyleyeyim. Yine film zaten bir takım sorunlarla da karşılaştı. Yönetmen değişikliği oldu. Justin Lee'nin yerine umarım adını yanlış telaffuz etmiyorum, Louis Leterrier adlı yönetmenimiz yönetmenlik koltuğuna oturdu bu filmle birlikte. Justin Lee'nin projeden ayrılmasının nedeni olarak Vin Diesel'le birlikte bir takım anlaşmazlıklar olduğu, serinin gidişatıyla alakalı olduğu söylendi. Belki de Justin Lee'nin vizyonu çok daha etkili olabilirdi açıkçası film için. Olan oldu fakat seri Louis Leterrier ile yoluna devam etti. Louis Leterrier bizim taşıyıcı Transporter filmlerinden The Incredible Hulk ve Unleashed diye bir filmi vardı. Oradan Unleashed'in Türkçe çevirisi sanıyorum Kır Zincirleriydi. Böyle sağlam yapımlara sahip olan bir aksiyon yönetmeni olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Louis Leterrier'in yönetmenlik koltuğuna oturtması beni pek şaşırtmadı. Yazarlara baktığımız zaman yazarlarda Justin Lee ve Gary Scott Thompson'ın olduğunu biliyoruz. Justin Lee'nin yönetmenlik koltuğundan ayrılmış olsa da kendisine bir yazar kadrosunda ismi geçiyor en azından. Gary Scott Thompson da geçmişteki filmlerde yazarlık yapmış birisi. Onlara ek olarak Dan Mazzeo denen bir yazar kadroya dahil oluyor. Çok yeni bir yazar, o yüzden bence büyük bir risk almışlar. Çok fazla yazarlık tecrübesi gözükmüyor en azından araştırdığımda. Çok tecrübeli bir yazar değil. Fakat o şans bulmuş Dan Mazzeo. Zaten hani baktığınız zaman belki 7. filmden sonra serinin en çok hasılat yapan filmi, 7. filmden sonra seri aşağı doğru gidiyordu ve son birkaç filmdir de hikaye anlamında çok da önemli şeyler izlemiyorduk. Dolayısıyla yeni yetme bir yazar Dan Mazzeo'nun da çok bir şey yapabileceğini düşünemezsiniz. Şimdi ben filmi direkt olumsuz yönlerinden başlayıp insanların heyecanını kırmak istemiyorum. Dolayısıyla sevdiğim şeylerden bahsedeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yönetmen Louis Leterrier 9. filmde artık filmin çok abartıya kaçtığını, Fast X'le birlikte biraz daha ayağı yere basan bir film yapmak istediğini söylemişti. Bu da umutlandırmıştı beni. Fakat iş pratiğe geldiğinde pek de öyle olduğunu söyleyemem. En azından uzaya çıkma sahnesi vesaire bu filmde görmedik. Fakat çok da ayakları yere basan bir film olduğunu da söyleyemem açıkçası bu filmin. Zaten Justin'in projeyi terk etmesi filmi biraz sekteye de uğratmıştı. Louis Leterrier bir şekilde filmi toparlamış. Ama çıkan sonuca işe bakacak olursak çok da tatmin edici, birçok kişi çok tatmin edici bir sonuç verdiğini düşünmüyorum. Neyse, beğendiğim noktalardan bahsedelim. Fast and Furious serisini biliyorsanız eğer artık 4. filmden 5. filmle birlikte pek çok mantığınızı dışarıda bıraktığınız eğlenceli aksiyon sahnelerine sahip. Özellikle 5 ve 7 arasındaki bu abartılı sahneler dozundayken, hani 7. filmden sonra bu abartılı sahnelerin dozunu kaçırdıklarını ve 9. filmde artık biz ne izliyoruz dediğimiz bir seri haline dönüştü. Birçok kişi de bu durumdan şikayetçidir. Hatta serinin fan kitleleri özellikle 1 ve hani 1-2 Tokyo Drift olsun, bu filmlerdeki yarış odaklı serinin buraya gelmesinden memnun değil. Fakat film gişe yapıyor ve gişe yaptıkça da bir şekilde aynı mantık 5. filmin mantığı ilerliyor. Hikayesinden bahsetmedim ama çok da bir hikaye yok. Hikayede zaten 5. filmden 5. filmdeki kötü karakterimiz Hernan Reyes'in oğlunun bu filmde babasının ölümünden sorumlu olan kişilerden intikam almasını izliyoruz. Ki kötü karakterimiz, yani birçok yıldız oyuncu, star oyuncu zaten geri dönüyor bu filmle birlikte ama o yüzden cast'ı tek tek saymayacağım. Burada bahsetmek istediğim oyunculardan bir tanesi Jason Momoa. Jason Momoa serinin kötü karakterleri arasında bence psikopat bir kötü karakter olarak hiç de fena iş çıkarmamış. Ki filmi, yani 9. film serinin bence dibiydi. Bu filmde Jason Momoa'nın gelişi ne kadar bir şeyleri toparlayabilir? Bir oyuncu tabii ki kötü yazarlığı, kötü hikayeyi tek başına toparlayamaz. Bu bir gerçek ama ben performansını açıkçası beğendim Jason Momoa'nın. 9. filmden belki de dip seviyeden bir tık, belki yarım tık üste çıkaran faktörlerden biri oldu Jason Momoa. Her zamanki gibi abartılı aksiyon sahnelerine sahibiz. Burada da şey değil, bir ara zaten bu bir toplu olan, fragmanda da var, bir ateşli topun döndüğü bir sahne var.
bir tane oyun vardı. Sanırım Rocket League gibi bir şey izliyorum zannettim bir ara. O kadar abartılı bir sahneydi açıkçası. Şöyle de bir şey söyleyeyim. İki karakterimiz arasında, Toretto ve Han karakteri arasında geçen güzel bir diyalog vardı filmin başında. Ben bunu beğendim. Bir önceki filmlere, hatta Los Bandoleros diye geçen bir konuşma vardı. Bu konuşma bir önceki filmlere referans vermesi açısından açıkçası güzeldi. En azından bazı karakterleri bir tık daha önemsediğimiz anlamına veya en azından o eski seriden kalan bir şeyleri bize hatırlatma adına nostalji açısından iyiydi. Böyle birkaç konuşma var. Tabii ki mesela Tej ve Roman karakteri arasında eskisi kadar eğlenceli olmasa da bazı eğlenceli sahnelerde olduğunu söyleyebilirim. Roma sahneleri, mesela Roma şehrindeki sahneler güzeldi. En azından kamera açıları, çekim açıları falan. Son dönemde zaten popüler bir lokasyon. Büyük filmler açısından, büyük aksiyon filmleri açısından hemen hemen hani son 2-3 senedir çıkan aksiyon filmlerinin çoğu bu şehre uğramadan geçmiyor. Burada da işte o dar sokakları, Roma'nın dar sokaklarını ve geniş meydanın olduğu tarafı vermesi açısından güzeldi. Bence farklılık katmış seriye. Ki seri yanlış hatırlamıyorsam ilk kez ziyaret ediyor bu şehri. Yani onun dışında çok da bir şey söyleyemem açıkçası. 9. filmin dip noktasından 10. filmi açıkçası çok bir şey değişmedi. Fragmana biraz aldanarak ben bu filme gittim. Fakat çok da beklediğimi alabildim mi? Alamadım. Şimdi şöyle filmin eksi noktalarına başlayayım. Filmin çok eksi noktası var ama benim bahsetmek istediğim bazı noktalara söyleyeyim. Bahsetmek istediğim bazı noktalardan bahsedeyim. Çünkü baktığınız zaman ne kadar bahsedersem bahsedeyim çok dahası vardır diye düşünüyorum. Hani bir kere serinin fanları çok memnun eden bir film olduğunu düşünmüyorum. 9. filmden sonra sinemada izleyeceğimi de düşünmezdim. Fakat işte Jason Momoa'nın kadroya gelişi, işte kötü karakter, işte Brie Larson vesaire de böyle birkaç farklı oyuncu ekleniyor ve birçok kişiyi bir araya getiriyorlar. Bu da filmden beklentimi en azından arttırmasa da bir heyecan sunuyordu. Özellikle 9. ben 9. filmi çok beğenmemiştim. 9. film bittikten sonra post kredi sahnelerinden bir tanesi, film bittikten sonra kısa sahnelerden birinde benim dikkatimi en çok çeken sahne oydu. Spoiler olmaması açısından şimdi bahsetmeyeceğim. Belki 9. filmi izlemeyen vardır. Ama videonun sonunda bahsedeceğim hangi sahneden bahsettiğimi. O 9. filmdeki post kredi sahnesini ben açıkçası bu filmde çok bekliyordum. Ne olacağını gerçekten çok beklemiştim. Bu filmin fragmanında da kullanıldı gerçi bu sahne. O yüzden gerçi bahsedebilirim diye düşünüyorum. Neyse, sonra bahsederiz. O sahne gerçekten benim için hayal kırıklığı oldu. Mesela Brian hala filmde yaşıyor aslında ve Brian'ın yokluğu filmde bir türlü iyi bir şekilde açıklanamıyor. Çok daha iyi şeyler yapılabilirdi fakat sadece orada hani filmde var ama yokluğunu gerçekten hissediyorsunuz. Filmde bir twist sahnesi var. Bir köşeye yatırma sahnesi var filmin sonuna doğru ve bu tahmin edilebilirdi bence. Dolayısıyla bu bana pek geçmedi. Genel anlamda bakacak olursak bize tam bir deneyim sunduğunu düşünmüyorum. Hani Infinity War'la Endgame filmi vardı ve iki parta bölünmüş bir filmdi. Bu iki parta bölünmüş filmin hani birinci partı bittikten sonra en azından sizi düşündürtüyordu mesela. Marvel'dan örnek verecek olursak böyle aksiyon blockbuster dediğimiz gişe yapan filmleri düşündüğümüzde. Dolayısıyla bu filmde o hissiyatı da alamıyorsunuz. Infinity War ve Endgame'deki kadar bile bir bölünme yok filmde. Bildiğiniz filmi yarıda kesmişler ve biz bu filmi niye izledik ki? Yani başı olan, sonu olmayan bir film olarak görebiliriz Fast X'i. Aksiyon sahneleri, dövüş sahnelerinin çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Mesela 6. filmde, 7. filmde, hatta 5. filmde çok iyi sahneler vardı ki serinin hani ilk filmlerine bakacak olursak 1 ve 2. filmdeki basit koreografiler bile bu filme göre çok daha başarılıydı. Ki aksiyon oyuncuları çok daha fazla olmasına rağmen burada birçok oyuncuyu geriye getirmelerine rağmen çok başarılı işler çıkardıklarını söyleyemem. Çok akılda kalıcı bir aksiyon sahnesi hatırlamıyorum. Çok akılda kalıcı bir araba sahnesi de hatırlamıyorum açıkçası. Bahsetmek istediğim bir konu da Toretto'nun kayıp kardeşi Jacob Toretto 9. filmde geliyordu. Hani şu ana kadar 10 filmlik serinin 9. filminde bir kayıp bir kardeşi olduğunu öğreniyorduk. Ve bu filmdeki karakter gelişimi o kadar saçma ki hani karakteri çok fazla önemsemiyorsunuz zaten. Çok sonradan girdiği için kasta. Ve yani karakter gelişimi o kadar şey ki aileden birisi olsun diye konulmuş bir karakter gibi hissettiriyor. Açıkçası ben öyle hissettim. Şunu da söylemek lazım. Bana göre seri 7. filmle birlikte bitmeliydi. Sonrası hani şöyle, en azından ana kanon hikayenin bitmesini beklerdim. Çok güzel bir yerde bitmiş olurdu. Tadını da zirvede bırakmış olurdu. Belki spin-off'lar, mesela Hobbs and Shaw'da ben açıkçası abartılı sahneler olmasına rağmen aksiyon açısından bakıldığında beğenilebilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Ama
Mesela kanon hikayeyi sakız gibi uzattıkça uzatıyorlar ve bu insanın biraz canını sıkıyor. Açıkçası beni tatmin etmedi. Çoğu kişiyi de tatmin etmemiş olsa da en son baktığımda gişede yaklaşık 340 milyon dolarlık bir bütçesi olan bir film. Daha ikinci haftası yeni bitti sanıyorum. İkinci haftası yeni bitmiş olmasına rağmen 500 milyar dolarlık bir hasılatı geçti. Yani film parasını çıkardı. Bundan sonra artık yavaş yavaş kar yapmaya başlayacak. Cüzi bir kar olsa da karını arttıracak bir film olacak. Tabii ki serinin en çok hasılat yapan filmleri kadar hasılat yapacağını düşünmüyorum. Çünkü ivmesi düşecektir. Benim gibi çok kişi hayal kırıklığıyla ayrılmış olabilir filmden. Yani kısacası belirtmek gerekirse Fast X benim için vasat bir film oldu. Hatta kötü bile diyebilirim. Ama Jason Momoa'nın karakterinin dahil ediliyor oluşu, 5. filmde bir bağ kuruluyor oluşu filmde bir tık beni arttırdı. Jason Momoa dışında 9. filmden çok da iyi bulabileceğim bir yanı yok. Yarım kalan bir film. Sadece hani en azından bir kötü karakter, hatırda kalacak bir kötü karakter getirdiği için vasat diyorum benim için. Çok kişi de zaten kötü olduğunu düşünebilir, birçok kişi. O yüzden en azından ben kötü karakteri için vasat veriyorum. Dilerseniz spoilerlı kısma geçelim. Spoilerlı kısımda Statham'ın Deckard Shaw ve Sung Kang'in Han karakteri arasında karşılaşma sahnesi vardı. 9. filmde ölen bir karakter geri getirilmişti, Han, ve bu filmde bir şekilde yüzleşiyorlardı bu karakterler. Benim 9. filmde en çok beklediğim sahne buydu. Bu filmde gerçekten berbat bir şekilde aktarılmış. Hiçbir manası yok. Bir şekilde karakterler bir araya geliyor. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı bu sahne benim için. Daha sonra Charlize Theron'ın karakter gelişimi, Charlize Theron'ın karakteri Cypher daha önceki filmlerde kötü karakter. 8 ve 9'dan beri kötü karakterimiz Toretto'nun bir şekilde bu filmde tekrar Toretto ile birlikte çalışan bir karakter haline dönüşüyor. Seride tekrar eden iki tane yapı var. Bir, ölen karakterleri bir şekilde geri getiriyorlar. Han olsun, daha önce Letty olsun. Hani Letty geri getirildiğinde bir şekilde hani öldüğünü görmemiştik. Dolayısıyla geri getirilmesi serideki kişileri de heyecanlandırmıştı. Olumlu bir şey getirmişti seriye. Fakat Han'ın geri getirilişi hiçbir mantığı yok. Bu filmde ise Giselle karakteri, Gal Gadot'un canlandırdığı Giselle karakteri geri dönüyor. Gerçekten artık akıl sınırlarını zorlayan bir seviyeye ulaşmış durumda seri. Ek olarak bahsedeceğim Jacob Toretto, John Cena'nın canlandırdığı Jacob Toretto da bu filmde çok kahramanca bir şey yapıyor. Güya Toretto'nun oğlu Brian'ı bir sahnede kurtarıyor. Sahneyi bence açıkçası ciddiye alamıyorum. Ciddiye alamamın sebebi karakter ölmüş gibi gözüküyor olmasına rağmen, kendini feda etmiş gibi gözüküyor olmasına rağmen Fast and Furious serisinde o kadar ölümden dönen karakteri gördük, ölüp geriye getirilen karakteri gördük ki açıkçası ne olduğunu bilmiyorum. Yani ciddiye de alamadım açıkçası. Seri öyle bir noktaya geldi ki ciddiye alamıyorsunuz. Bende de bu hissiyata verdi. Sakız gibi uzatılan bir seri haline dönüştü ki Vin Diesel normalde iki film final partını ikiye böleceklerini, Fast X'ten sonra final filmini izleyeceğimi söylemişti. Daha sonra stüdyoyla yaptığı bir konuşmada filmin 3 son Fast X'ten sonra 2 film daha olabileceğini, yani finali 3 filmle birlikte yapabileceklerini söyledi. Açıkçası artık niye izliyoruz onu da bilmiyorum. Bir sonraki filme muhtemelen gitmem. Umarım fragmanda çok sürpriz bir şey olmaz ve fragmanda beni çok şaşırtan bir şey olmaz ve tekrar gitme kararı almam, ama artık seriden pek bir ümidimin kalmadığını söylemeliyim. 7. filmle birlikte bence bitmeliydi. Birazcık uzun bir video oldu ama konuyu açıyor. Bahsetmek istediğim şeyler bu kadar, illaki unutmuş olduğum şeyler de vardır. Siz filmi izlediniz mi? İzlediyseniz ne düşünüyorsunuz? Altta yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.